Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım konu arkadaşlar önemli bir konu. Vajinismusla ilgili sertleşme bozukluğu çeken arkadaşlardan bahsedeceğim bugün arkadaşlar. Çünkü bu konuyla ilgili son dönemde gene hasta sayısı artmaya başladı gelen giden. Şimdi genç erkek hasta 25-30 yaş arası, 25-35 yaş arası, yeni evlenmiş. Önceden çok ciddi bir cinsel tecrübesi yok. Münferit ilişkileri var, mastürbasyonu var, aktif bir cinsel hayatı olmamış. Erkekler tamamen tecrübesiz kadınla evlendiği zaman, kadının da cinsel bilgisi, görgüsü zayıf olduğu zaman, ya ilk gece korkusu varsa özellikle kadında, işte penis vajene girdiği zaman ağrı, acı çekecek, kanayacak, patlayacak korkusu varsa, kadın ister istemez ilk gece kendini oldukça yüksek miktarda kasıyor. Bütün vücut olarak da kasıyor, bacak kasları olarak da kasıyor. Özellikle vajen etrafını saran kasları çok şiddetli kasıyor. Erkek zorluyor, ereksiyon sağlıyor, zorluyor. 10 dakika, 20 dakika zorluyor. Belli bir süre sonra erkek tükeniyor. Çünkü hem karşısındaki partneri ağrı, acı çekiyor, hem de daha önce ilişkiye girdiği kadınlardan farklı bir tepki alıyor. Yani kadın ağrı acı çekiyor. Daha önceden ilişkiye girdiği kadınlar genellikle haz alıyor, keyif alıyor, zevk alıyor şeklinde. Ve vajen çok daha geniş ve rahat. Ama kadının cinsel bilgisi, tecrübesi olmadığı zaman, ilk gece korkusu varsa duvara resmen erkek duvara toslamış gibi oluyor. Burada ne oluyor peki? Burada şimdi bu cinsel ilişkinin sorumluluğunu alan, genellikle omuzlarına yüklenen erkek oluyor. Erkek diyor ki ben beceremedim, ben sertleşemedim, ben bu işi yapamadım. Bu olay birazcık daha ilerliyor. Bir daha ilişkiye giriyorlar. O da olmuyor. Hatta şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk gece ilişkiye girdi, zorladı. Vajinal bir kanama oluyor. Aslında vajinal kanama sadece kızlık zarı yırtıldığı için değil ya da bozulduğu için değil. Orada vajinal duvar yaralanmaları da oluyor. Kadın o kadar kendini kastığı zaman vajinal duvarda yıpranmalar, travmalar oluyor. Tabi birkaç gün sonra o travma, vajinal duvar travmaları hemen iyileşmiyor. Birkaç gün sonra tekrar ilişkiye girmeye kalktığı zaman ekstra üzerine kadın gerçekten acı çekmeye başlıyor. Çünkü yırtılmış, yıpranmış duvara penisi sokmaya çalıştığınız zaman kadında doğal olarak ağrı, acı meydana geliyor. Kadın daha da kasıyor kendini. Bu süreçten sonra erkek kendini diyor ki sertleşme bozukluğu gelişti bende, problem oldu bende diye hemen etiketliyor. Hemen sertleşme sorunu bende var diyor. Ondan sonra ne oluyor süreçte? Psikolojik olarak sertleşme sorunu geliştikten sonra arkasından erkekte organik olarak da sertleşme sorunu gelişmeye başlıyor. Cinsel isteksizlik meydana geliyor. Şiddetli bir cinsel isteksizlik meydana gelmeye başlıyor. Eşinin yanına varıp dokunmak istemiyor. Güzel sözler çıkmıyor artık eskisi gibi eşine karşı. Eşi ağlıyor, zırlıyor. Moraller bozuk oluyor. Evde internetten araştırılıyor. Cinsel terapiste gidiliyor. Ya da doktora gidiyor erkek. Erkek hemen 5 miligramlık tadalafil öneriliyor erkeğe. Bence 5 miligramlık tadalafil o anda düşük bir doz. Ben söyleyeyim size. Erkek diyor ki benim ilaca ihtiyacım yok. Gerek yok. Ben bunu ilaçsız halletmek istiyorum. İlaçlara bağımlı kalmak istemiyorum bu yaşta diye düşünüyor. Burada da bir yanlış düşünce var. Neden? Çünkü böyle bir problem yaşayan erkek organik olarak kendini bir tık daha güçlü tutmak zorunda. Yani belki o yatakta saatlerce normalden daha fazla ereksiyon gücüne sahip olman lazım. Ve sevişme, cinsel pozisyonlar açısından iki tarafında bilgisi, görgüsü zayıf olduğu zaman daha da problemler çıkıyor. Ön sevişme süresinin belli miktarda olması lazım. Vajenin ıslanması lazım ilişkiye girmeden önce. Belki kadının elle uyarılması, belki kadına oral seks yapılması lazım. Kadının cinsel ilişkiden haz alabileceğini mutlaka hissetmesi lazım. Hissettikten sonra beden ve ruh olarak kendini erkeğine teslim edebilir. Ama kadın ağrı ve acı hissedeceğini düşündüğü sürece kendini erkeğine teslim etmez. Burada da böyle bir durum var. Kadın da bunu anlaması lazım. Kadının Kegel egzersizleri uygulaması lazım. Vajeni kasıp bırakıyor olması lazım. Birçok bilgi ve tecrübenin çifte aktarılması lazım ki çift bu konuda hem psikolojik olarak rahatlasın. Bu problemin birçok çiftin karşısına çıktığını biliyor olması lazım çiftin. Ve bu problemin üstünden rahat aşılabileceğini, bu problemin rahat çözülebileceğini çiftin bir kere bilmesi lazım ki önce bir rahatlasın. Sosyal medyaya baktığımız zaman mesela YouTube'la ilgili geçen de bir video denk geldi bana. Orada sağlık personeli olmayan bir kadın vardı. Çok güzel videolar çekiyor. Anlatım tarzı falan çok iyi ama şimdi onu dinleyen yanlış anlayabilir arkadaşlar. Şöyle bir cümleyi kesip alabilir arasından. Kadının dediği şu. Diyor ki ilişki süresi 45 dakika olmalı.
Erkek 15'er dakikadan 3 defa ilişkiye gireceğine 45 dakika ilişkiye girmeli. Arkadaşlar erkekler 11-12 halı saha maçına çıkmıyor ilişki esnasında. Öyle bir şey yok. Kimi çift haftada 2 kere ilişkiye girer 5'er dakikadan. Kimi çift her gün ilişkiye girer 3 saat ilişkiye girer arkadaşlar. Önemli olan bu durumdan her iki partnerin keyif alıp almadığı, cinsel uyum sağlanıp sağlanmadığıdır arkadaşlar. Yani çiftler dediği gibi, kadının dediği gibi olabilir. 45 dakikada ilişkiye girebilir. Doğaya baktığınız zaman normalde doğada hayvanların ilişki süresi arkadaşlar 34 saniyedir. İşeme süresi kadar ilişkiye girilir. Ne kadar insanlık uygarlaştıkça bu ilişki süresi uzamaya başlamıştır. Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle beraber ister istemez ilişki süreleri daha uzun olma ihtiyacı çekiyor insanlar. Normal şartlarda Türkiye ortalaması ilişki süresine 5 dakika, dünya ortalaması 6 dakikadır. Kadınların orgazm olmaya ihtiyacı olduğu süre genellikle 10 dakika ile 15 dakika arasındadır. Şunu da söylemek lazım ki ilişki yaşayan kadınların, cinsel ilişki hayatı olan kadınların %25'i orgazm ve boşalma olayını yaşar. %75'i orgazm olayını genellikle hiç yaşamaz. Kadınların %60 ile 50'si de zaten halihazırda orgazm taklidi yapar arkadaşlar. Yani şuraya geldiğimizde kadınlar cinselliğe giden yoldan, erotizmden, romantizmden, erkeğin ona ilgisinden, alakasından en çok hoşnut olurlarken cinsel anlamda kadınların çok önemli bir kısmı hala orgazm olamaz. Çünkü kadınların cinsel hayata başlamadan önce çok büyük bir kısmının mastürbasyon alışkanlığı yok. Mastürbasyon alışkanlığı olmayan bir kadın da daha önce de mastürbasyon yapmamış, orgazm olmamış, ilişkide de böyle beklentisi olmayan bir kadının tabii ilişki cinsel hayata başladıktan sonra genellikle orgazm ne demek olduğunu bilmediği için, mastürbasyonun ne olduğunu bilmediği için cinsellikten de çok keyif almadığını söylemek lazım. Yani kadınların büyük bir çoğunluğu için, her kadın için değil tabii arkadaşlar. Sonuç olarak şuraya gelmek lazım. Herkesin, her erkeğin cinsel döngüsü, refraktör süresi farklı birbirinden. Şimdi mesela bu bana konuştuğum hastanın refraktör periyodunu neye göre sordum? Evlenmeden önce haftada kaç defa mastürbasyon yapıyordun dedim. Normal erkek doğal halindeyken o yaşlarda her gün de yapabilir, sabah akşam da yapabilir ama kimi hastada refraktör periyotta nedir? Haftada 2 gündür. Adam diyor ki haftada 1 gün mastürbasyon yapıyordum evlenmeden önce ya da haftada 2 defa mastürbasyon yapıyordum. Vücut ihtiyacına göre buna ayarlıyor. Ne zaman iştahı geliyor, ne zaman ereksiyon kabiliyeti artıyor o zaman. Ama evlendikten sonra adam her gün ilişkiye girmeye çalışıyor. Refraktör periyodu zaten buna uygun değil. O zaman ya cinsel güçlendirici, penis kan akımını arttırıcı ilaçlar kullanacak ya da haftada 2 gün ilişkiye girecek arkadaşlar. Her gün ilişkiye girmeye kalktığı zaman çünkü başarısız cinsel ilişkiler arka arkaya geliyor. Psikolojik problemler meydana geliyor. Zaten kadında vajinismusla ilgili bir problem var. Hastada problem yaşıyor. Peki vajinismusla ilgili problem olduğu zaman ne yapmak lazım? Mutlaka cinsel terapisten destek almak gerekiyor arkadaşlar. Burada kadın mesela ıslandığını düşünüyor erkek kadının. Penisin başını vajine sokuyor. Ondan sonra ama vajinin gerisi daha genişlememiş. Zorluyor yine girmiyor arkadaşlar. Şimdi orada da ayrı bir sıkıntı var. Şimdi vajina normal şartlarda ilişkiye girmeden önce ve ilişki sırasında yaklaşık 3 kat hem boyutu hem derinliği değişiyor. Vajina öyle bir organ ki vajinanın çıkış kısmından çocuk çıkabiliyor. Kocaman çocuğun 55 santim 50 santim çapında kafası çıkabiliyor. O kadar genişleyebilen bir organ. Ama vakti zamanı geldiği zaman oradan hiçbir şey sokamazsın. Serçe parmağınızı bile sokamayacağınız kadar daralabiliyor arkadaşlar. Bu kadının psikolojisi, erkeğine kendini emanet edebilmesi, kendini güvende hissetmesi ve bu olaydan haz alıp alamayacağıyla ilgili ayrıntılarda da gezdi arkadaşlar. Burada mutlaka profesyonel bir destek, umut vaat etmek gerekiyor ki bu problemi aşsınlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.